Mahya Ramazan ayı boyunca 2 minareli camilerde ateşle yazı yazma geleneğidir. Ve Mahya ışıkları İstanbul'da doğmuştur. Evet, bizim kültürümüzün insanlığa bir kazandırımıdır Mahya ışıkları. Yani Mahya'nın nüfus cüzdanında doğum yeri olarak İstanbul yazar. Bizim kültürümüzün ışığıdır Mahya. Ramazan ayı boyunca, tabi elektriğin olmadığı eski dönemlerde, içinde ateş yanan kandillerle 2 minare arasına yazıyı yazmak. Yazıyı ateşle gecenin karanlığında gökyüzüne taşımak. Müthiş bir düşünce. Yıllarca hep bu soruyu sordum kendi kendime. Neden Mahya ışıklarının düşüncesi bizden doğdu? Neden İstanbul? Bir başka yer değil de. Kimdi o güzeller güzeli insan, ilk Mahya'yı kuran? Neden İstanbul? Mahya'nın ilk kez Sultan 1. Ahmet döneminde kurulduğunu biliyoruz. Kim kurduğunu, kimin başlattığını bilmiyoruz. Ama işte 1600'lü yılların başında ortaya çıkıyor Mahya ışıkları. Ondan önce 2. Selim'in zamanından beri kandil yakarak camileri aydınlatmak, süslemek var. Tamam, ama kandillerle yazıyı 2 minare arasına asma düşüncesi çok başka. Bu bir taşıran damla. Müthiş bir düşünce. Kimdi o? Düşünsenize ya. Nasıl güzel bir insanmış ki. Yani şöyle bir gecenin karanlığında Selahattin bir camiye, yani 2 minareli camiye öyle bakıyor, öyle bakıyor. Geçiyor, başka bir sokaktan bakıyor. Başka bir yerden bakıyor. Öyle bakıyor, 2 minare arasına bakıyor böyle. Saatlerce düşünüyor. Yanına arkadaşı geliyor. Hayrola, niye bakıyorsun? Orası boş. Oraya bir şey lazım. Kimdi o? Yani 2 minare arasındaki boşluğu gören o güzeller güzeli kimdi? Ve neden İstanbul? Bu sorunun yanıtını Haliç'in kıyısında buluyoruz. Haliç'in kıyısında 1540'lı yıllarda bir cami yapılır. Cami yapan da Mimar Sinan'dır. Koca Mimar Sinan'ın çıraklık eseridir ama. Çok küçük bir camidir bu. Cami yaptırtan dönemin defterdarı Nazlı Mahmut Efendi. Biz tarihimizde defterdarlara, yani günümüzdeki karşılığıyla Maliye Bakanlarına, o görevi yapanlara Nazlı derdik. Onların ünvanı, lakabı Nazlı'ydı. Nazlı, parayı az veriyorlar ya, Nazlı Mahmut Efendi. Bir cami yaptırıyor kendine. Tek minareli küçük bir cami. Mahya bunun neresinde? Tek minare. Mahya kurulması için 2 minare lazım. Fakat biz neyi arıyorduk? Neden ateşle yazı yazma geleneği İstanbul'da doğdu? Bu sorunun yanıtını arıyorduk. Mahmut Efendi yaptırmış olduğu caminin minaresinin tepesine ne koyuyor biliyor musunuz? Hani bütün ibadethanelerin en üst noktasında temsil ettiği dinin simgeleri vardır ya, bizim camilerimizin alemlerinde hilal durur ya. Hayır. Mahmut Efendi yaptırmış olduğu caminin minaresinin tepesine hilal koydurtmuyor. Hokka ve kalem koyduruyor. Yazı araç gereçlerini, bilgi araç gereçlerini koyduruyor. Yeryüzünde en üst noktasında yazı araç gereçlerinin olduğu tek ibadethaneyi biz yaptık İstanbul'da, Haliç'in kıyısında. Ben bu hokka ve kalemin hikayesini araştırmak için zamanında Eyüp kahvehanelerine çok dolaştım. Yaşlı bir beyefendiden şöyle bir hikaye dinlemiştim. Demiştim ki, beyefendi şurada bir cami var. Evladım, Mahmut yaptırdı. Mahmut sanki kapı komşusu. 21 numarada kendi oturuyor, 23 numara Mahmut'un. Yani arada o 500 yıllık fark kalkıp gitmiş. Peki beyefendi, bu caminin minaresinin tepesinde niye hilal yok? Bak evlat, Mahmut memur, defterdar. Buna dediler ki rüşvet yiyorsun. Yemiyorum dedi. Yiyorsun, yemiyorum. Evladım, Mahmut arlı adam. Aldı mürekkep kabını, kalemini geldi. Topladı herkesi, dedi ki bana rüşvet yiyorsun diyorlar, ben de yemiyorum diyorum. İşte arkamda helalinden yaptırdığım cami. Bu ekmeğimi kazandığım hokka ve kalemim. Sırtımı dönüp atacağım. Minarenin tepesine oturursa rüşvet yemedim.
Oturmasa yedik. Evladım dedi. Sanki kendisi tanık olmuş gibi. Mahmut bir attı okka kalemini. Gitti oraya oturdu. O günden beri orada. Buna inanıyor halkımız. Ne kadar güzel değil mi? Ne güzel. Peki biz neyin yanıtını arıyorduk? Neden 1600'lü yıllarda mahya geleneği, yani ateşle gökyüzüne iki minare arasında yazı yazma geleneği İstanbul'da başladı da başka bir kentte değil. Bakın 1600'lü yıllardan yaklaşık 50-60 yıl önce tarihte ilk kez bir ibadethanenin en üst noktasına yazı araç gereçleri konmuş. Hokka ve kalem. Ve o Defterder Camii'nin yapılmasından yaklaşık 50-60 yıl sonra sanki bir el alıyor hokka kalemi, ilham alarak başlıyor gökyüzüne yazılar yazmaya, mahya kurmaya. Bu yüzden mahya geleneği İstanbul'da doğacaktı tabii. Çünkü yeryüzünde en üst noktasına yazı araç gereçlerinin konulduğu, bilgi araç gereçlerinin konulduğu tek ibadethaneyi biz İstanbul'da yaptık. Bugünlük bu kadar. Yarın yeniden mahya ışıklarında birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.